Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DC'nin ünlü vampiri olan kendisini I, Vampire çizgi romanlarından tanıdığımız Andrew Bennett karakterini detaylarıyla ve özellikleriyle sizlere anlattığım bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman gelin Andrew Bennett'ı yakından tanıyalım. Andrew Bennett, DC'nin 1950'lerde başlayan korku antolojilerinden biri olan House of Mystery'nin sayfalarında yer aldı. J.M. DeMatteis tarafından yaratılan ve yazılan, Tom Sutton tarafından çizilen Andrew, ilk olarak House of Mystery için I, Vampire serisinin ana karakteri olarak karşımıza çıktı. O zamandan beri en önemlisi Doktor Fate ve DC Halloween Special olmak üzere birçok başka çizgi romanda yer aldı. En son Andrew Bennett'e The New 52'nun bir parçası olarak Yasuo Hale-Filkov tarafından yazılan I, Vampire adlı devam eden çizgi roman serisinde yer verildi. Andrew, 16. yüzyılda Kraliçe Elizabeth'in sarayında çalışan bir şövalyeydi. Mary adında bir hizmetçiye aşıktı. Bir gün atıyla gezintiye çıkan Andrew, yardıma ihtiyacı varmış gibi görünen yaşlı bir adama rastladı. Atını durdurup yardım etme kararı Andrew'un hayatını sonsuza dek değiştirdi. Yaşlı adamın aslında bir vampir olduğunu ve önüne çıkan herkese saldırmaya hazır olduğunu çok geç fark etti. Isırık tam olarak tamamlanmadan, kanı tamamen çekilmeden önce Andrew'un düşünceleri Mary'e daldı ve kendini geriye çekebildi. Yine de vampirin ısırığı işini yapmış ve Andrew'u ölümsüzlerin bir üyesine dönüştürmüştü. O da artık bir vampirdi. Ancak iradesinin gücü aklını başında tutmasına izin veriyordu. Andrew çok sevdiği Mary'nin yanına döndü ve ona başına gelenleri anlattı. Mary yine de Andrew'u çok seviyordu. Bu yüzden ondan kendisini ısırmasını ve lanetini paylaşmasını istedi. Plana göre ikisi zamanın sonuna kadar birlikte olacaklardı. Andrew kabul etti ve hayallerindeki kadını ısırdı. Ancak Andrew'un içinde hala ne kadar iyilik varsa, insanlığına tutunmasını sağlayan her ne varsa vampire dönüştükten sonra Mary'de bu hisler kayboldu. Onun öncelikli kaygısı daha fazla kan elde etmek ve dünyayı yönetecek kadar güçlü olmaktı. Mary'nin en basit vampir dürtülerine yenik düşmesine üzülen Andrew, Mary'nin bir yarasaya dönüşüp uçup gitmesini sadece izleyebildi. Zamanla Mary, kanlı kızılay anlamına gelen Blood Red Moon adında bir grup oluşturdu. Bu, Mary'nin topladığı itaatkar vampir ve insanlardan oluşan bir gruptu. Aralarında kan kraliçesi olarak biliniyordu. Takip eden yüzyıllar boyunca Andrew, Mary ve Blood Red Moon'u avlamaya devam etti. Zaman zaman planlarını bozsa da Mary'i öldürme hedefi asla tamamlanmadı. Andrew'un bu öykülerine I, Vampire adı verildi. Bu öyküler 1983'teki son sayısına kadar House of Mystery'nin başlıca öyküleri oldu. Günümüzde Andrew'a Mary'i ararken iki insan yardım ediyordu. Bunlar Deborah Dancer ve Dimitri Mishkin'di. Deborah Dancer Andrew'a gerçekten aşıktı. Ancak vampirik yöntemleri onun aşkına karşılık vermesini imkansız kılıyordu. Dimitri Mishkin daha ilgi çekici bir karakterdi. Dimitri 1981 yılında yaşlı bir adamdı ama çocukken annesi Blood Red Moon grubunun sayesinde vampir olmuştu. Andrew annesi onunla beslenmeden önce Dimitri'yi kurtarmayı başarmıştı. Genç çocukla arasında bir yakınlık hisseden Andrew yolculuklarında Dimitri'yi de yanında götürdü. Bu hikayeyle ilgili en sinir bozucu şey asla devamının gelmemiş olması. İntikamı aç bir vampirin ve onunla birlikte yaşayan genç insan bir çocuğun geçmiş hikayelerini görmek bizlere ilginç hikayeler sunabilirdi. Ne yazık ki DeMatteis bu arka plan ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Andrew'un hikayesini yazmayı bıraktı ve sonraki yazarlar da bunu devam ettirmek istemediler. Hem Deborah'u hem de Dimitri'yi gelecek öykülerden hızlıca sildiler. Bruce Jones kısa süre sonra Andrew'un hikayesini yazmayı devraldı. Kısa bir süre sonra hikayenin sayfalarında bir kanser tedavisi geliştirildi. Bu, insanların vücudunda asla kanser gelişmemesini garanti eden bir aşıydı. Bu aşının yan etkilerinden biri bir insanın kanının bir vampir için zehir haline gelmesiydi. İnsan kanını içmek istememesi nedeniyle Mary zayıf düşmesine rağmen Andrew bundan etkilenmedi. Bu sayede Andrew sonunda Mary'nin izini bulabildi. Mary bu sefer de zamanda yolculuk yaparak Andrew'un pençelerinden yine kaçmayı başardı. Andrew de onu takip etti. Sonunda ikili günümüze geri döndü. Andrew orada Mary'i dünyanın dört bir yanında avlamaya devam etti. Sonunda Mary'nin izi onu Gotham şehrine götürdü ve Andrew burada DCU'nun başka bir üyesiyle ilk kez karşı karşıya geldi. Batman şehrinde vampirlerin bulunmasını hoş karşılamadı. Ve isteksizce de olsa Andrew'un onların yok etmesi için kendisine yardım etmesine izin verdi. Bu da oldukça eğlenceli bir yan hikayeydi.
Vampirlik. Vampirlerin sahip olduğu çeşitli zihinsel ve fiziksel faydalara ek olarak başkalarını da vampire dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Her yeni vampir geleneksel olarak onları dönüştüren kişiye itaat eder. Ancak bazı güçlü iradeli vampirlerin efendilerine karşı isyan ettikleri de bilinmektedir. Gelişmiş duyular. Andrew Bennett'ın duyuları normal bir insanın duyularının çok ötesinde gelişmiştir. Gelişmiş görüş, gelişmiş işitme, gelişmiş koku duyusu bunlar örnek olarak verilebilir. Ölümsüzlük. Vampirler kan tüketmeye devam ettikleri sürece ilk vampir olduklarında bulundukları fiziksel durumdan daha da fazla yaşlanmazlar. Dokunulmazlık. Andrew de diğer vampirler gibi çoğu yaralanma biçimine karşı savunmasızdır. Bazı istisnalar olsa da mermiler, bıçaklar ve kör nesneler vücuduna çok az zarar verir ya da hiç zarar vermez. Yenilenme. Neredeyse yok edilemez olmasının yanı sıra aldığı her türlü hasar insan kanı tüketerek iyileştirilebilir. İnsanüstü güç. Andrew'un güç seviyesi normal bir insanınkinin birkaç katıdır ve süper insan olarak kabul edilir. Ayrıca insanüstü hız, dayanıklılık ve reflekslere sahiptir. Psikokinezi. Andrew Bennett da çoğu vampir gibi bir çeşit psikokineziye sahiptir. Andrew Bennett ise hem bir görü sahibidir, hem telepatik olarak iletişim kurabilir, hem de zihin kontrolüne sahip güçlü bir vampirdir. Özellikle aynı anda birkaç kişinin zihnini kontrol edebilir. Dönüşüm. Vampirler genellikle yarasa, kurt, sıçan ve hatta sis gibi çeşitli yaratıklara veya etkilere dönüşme yeteneğine sahiptir. Fiziksel özellikleri bu tür durumlar sırasında dalgalanabilirken bir vampirin zihinsel keskinliği insan şeklindekiyle aynıdır. Bir hayvana dönüşen bir vampir o hayvanın jilet gibi keskin pençeleri, dişleri veya uçma yeteneği gibi özelliklerinden de faydalanabilir. Vampirler ayrıca sık sık görünüşlerini istedikleri gibi değiştirme becerisi de gösterirler. Büyü. Crystal One yani kristal olan tarafından diriltildikten sonra Andrew büyü kullanımında usta olduğunu bizlere kanıtlamıştır. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.